Herkese merhaba arkadaşlar. Afra bebeğimin yapımına devam ediyorum. İlk bölümde kafasını yaptık. Bu bölümde de gövdesini yaparak bitireceğiz. Her şeyini tamamlayacağım arkadaşlar. Bebeğimin boyutu 19 santim. Bakın arkadaşlar, çok sevimli oldu. 19 santim boyunda. Tombiş bir bebek. Umarım siz de beğenirsiniz ve yaparsanız bol bol. Kısa sürede kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Çok detaylı değil. Mümkün olduğunca kolay bir model hazırladım size. Şimdi gövde yapımına geçeceğim arkadaşlar. Sizden kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı istiyorum. Hepimize kolay gelsin. Başlıyorum şimdi. Önce kollarını öreceğiz. 2 adet aynı parçadan 2 adet öreceğim. Şöyle alalım. Tığım 2 milim, yine sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. İşaret takabiliriz, sıramızın yeri karışmasın diye. Şimdi ilk sık iğne, bakın. İlk sık iğne burada. Buradan başlıyorum. Çift yapacağım her bir sık iğnenin içine. 6 tane çift. Beşinci çift ve 6. çift. Sayım 12 oldu. Üçüncü sırada bir sıra 12 sık iğne yapıyorum. Hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde 12 sık iğne yapacağız. Çapraz sık iğne yapıyoruz yine, tabii ki. Her yerinde çapraz sık iğne kullanıyorum bu bebeğimde. Bir sıra 12 sık iğne yaptım. Üçüncü sırada, pardon, dördüncü sıradayım. 2 tane yan yana sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine popcorn yapacağım. Şöyle biraz esnetiyorum. Sıradaki halkaya batıp esneterek biraz 2 halkasını çektim. Üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. Uzatıyorum. 2 halkayı çekiyorum. Böyle tığda kalıyor arkadaşlar. Üzerine doluyorum. Tekrar batıp 2 halkasını aldım. Burada 4 tane halkamız oldu. 3'ün 4'ünü birlikte topladım. Şimdi şöyle elimle biraz öne doğru çıkarıp sıradaki sık iğneye batıyorum. 1 2, sıra sonuna kadar dümdüz öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın, parmak bu şekilde. Sayım yine 12. Şimdi burada 4 tane sık iğne örüyorum. Bakın, 1, popcorn'dan önce zaten 2 sık iğnem vardı. 2 ördüm. Şimdi popcorn'un halkası burası.
Biraz gevşek oluyor o. Oraya da ördüm. 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 halkayı birlikte alıyorum ve eksilttim. Tekrar örüyorum. 1 sırayla 2 3 4 2 tane halkam kaldı. Onları yine birlikte alarak eksilttim. Sayım 10'a düştü. Şimdi 10 sık iğneyi 2 sıra dönerek 2 sıra örüp geliyorum. 2 sıra ördüm. İşaretimi şöyle alayım. Bu sırada arttırma yapacağım. 1 2 3 4 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 4 ör, 1 arttır. Tekrar tek tek 4 tane öreceğim. 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane sık iğnem kaldı bakın burada. Onun içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırıyorum. Sayım 12 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar 12 sık iğneyi 8 sıra öreceğim. Dümdüz 8 sıra 12 sık iğne örüp geliyorum. 8 sıra ördüm. 12 sık iğne olarak. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Elyaf yerleştiriyorum. Yalnız elyafı çok yukarı kadar yerleştirmeyin arkadaşlar. Parmak uçlarına yerleştirin. Bakın bu da öyle. Buraları boş sayılır. Şöyle biraz daha. Buraya gelsin eline kadar. Burası boş kalsın. Elimiz, kolumuz böyle havada durmasın diye arkadaşlar. Zaten kısa olduğu için sadece şurayı doldurun. Şimdi bu sırada eksilteceğim. 1 sık iğne örüyorum. Birlikte alıp eksilttim. Bir ördüm, bir eksilttim. Bunu 4 kere yapacağım. Bir ör, bir eksilt. Bir tane örüyorum. Sık iğne. Sonra eksiltme yapıyorum. Son eksiltmemi yapacağım. Bir ördüm. Bir eksilttim. İşareti çıkaralım. Artık bitti. Kolumuz birleştireceğim. Şimdi şöyle bakın parmak şöyle yana gelecek şekilde burada eksiltmiştik. Bakın 4 sık iğne ile birleştireceğim. Şu eksiltme battığım yere batıyorum arkadaşlar. Bakın buraya batıyorum. Yani buraya aslında eksilterek batmıştık ama şöyle batıyorum. Karşısındaki sık iğneye batıp birleştirdim. Şurası biraz sıkı olmalı. Dört sık iğne ile bunu birleştireceğim. Bir yanındaki
2, 3. Bir de şuna batacağım arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle batıyorum. 4 tane olması lazım. Şuradaki sık iğnelerin 4 sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip ipimi kısa bir şekilde kesiyorum. Kollarımız bitti arkadaşlar. Bakın şöyle aynı, fakat birleştirirken bu şekilde birleştireceğiz. Parmakları öne gelecek. Şöyle. Şimdi bunlar kalsın. Bacağı yapmaya başlıyorum. Mor ipimi alıyorum arkadaşlar. Mor iple başlayacağım. Yani burada sarı ile başlamıştım. Hırkasının rengiyle yapıyoruz. Hırkasını yaptığım renkle ayakkabısını yapacağım. Bu bebeğimde de ayakkabı mor olacak. Hırkası da mor olacak. Şimdi şöyle düğüm attım. Yine 2 milim tığım tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1, yanındakinden devam ediyorum sırayla. 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tane daha sık iğne var. Şu düğüm arkadaşlar. Bir sık iğnem kaldı. Onun içine 5 tane yapıyorum. 1, 2, üçüncüyü yaparken bu ipi şöyle çeviriyorum. 3, 4, 5. Aynı boşluğun içine şuraya arkadaşlar 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bakın buraya geçiyorum. Buraya geçtim. Bir sırayla devam ediyorum arkadaşlar. Yanındaki zincirin diğer tarafı 2, 3 tane sık iğne yaptım yan yana. Bu 5 tane burada, 3 tane yan yana yaptım. Şimdi şurada bir tane boşluğumuz var. Onun içine çift yapıyorum. 1, 2. Sayım 14 sık iğne oldu. Şimdi buraya işareti koyuyorum. İkinci sırada sıramızın ilk sık iğnesi şurası. Oraya batıyorum. Çift yapıyorum. 2 tane aynı yere 2 tane yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi şuraya 5 tane aynı yere yapmıştık. Oraya geldim. Her birine çift yapacağım. 5 tane arka arkaya çift yaparak arttıracağım. Aynı yere 2 tane. Birinci, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çifti yapıyorum ve beşinci çift. 5 tane peş peşe çift yaptım. 3 tane yanından devam ediyorum. 1, 2 arka arkaya tek tek 3 tane sık iğne yaptım. Burada 2 halkam kaldı bakın. 1, 2.
İkisine de çift yapacağım. Birinci çiftim. Bu da ikinci. Bakın işaret burada. Oraya batmıyoruz. Şimdi bu sıra sonunda sayım 22 sık iğneye çıktı. Üçüncü sıradayım. Hemen bakın sıradaki sık iğneye batıyorum. İşareti çıkardığım sık iğneye bir tane ördüm. Yanındakine geçiyorum. 2 tane batıyorum aynı yere. Bir tek, bir çift sık iğne. Şimdi devam ediyorum. 1 tek tek, 2 3 4 5 6 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 6 tek tek ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yaptım. Sonra bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. 2 kere bir ör, bir arttır yaptık. Burada 6 tane ördük. Çift yaptık. Bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır. Şimdi devamında 1 2 3 4 5 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Ve kalan 3 sık iğnemi tek tek ördüm. Burada toplam 5 tane arttırma yaptık arkadaşlar. 22 idi sayım, 27'ye çıktı. Şimdi 27 sık iğneyi arka lobdan, bulodan öreceğim. Bulo demek arkasındaki kanadın, sık iğnenin iki kanadına birden batmıyoruz. Arkadaki, bakın böyle normalde böyle batıyoruz. Ortasından batıp arkasından çıkıyorum. Her birine bir tane. Bakın ön tarafta bu halkaları kalıyor. 27 tane böyle sık iğne yapacağım. ...27 tane yaptım. Şimdi işaretimi aldım, buraya taktım. 27 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Yani normal batacağız. Artık iki kanadına batıyoruz sık iğneleri. Her zaman yaptığımız gibi. Bir sırada böyle 27 sık iğne olarak öreceğim. Bir sıra 27 sık iğne olarak ördüm. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. 4 ör, 1 eksilt. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane eksilttim. Bir ördüm. Bir eksilttim. Şimdi bu ortası, tam ortası. Şimdi tekrar eksiltme ile başlıyorum. Bir ördüm, eksilttim. Burada eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar eksilttim.
Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 defa eksilt, bir sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnem kalmıştı. Ördüm. Şimdi bu sırada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar eksilttim. Dört sık iğne, bir eksilt, bir sık iğne, bir eksilt. Şimdi buradan ortası yine burası. Eksilttim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar eksilttim. Bir sık iğne yaptım. İki defa eksilt, bir sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Sonda 2 sık iğneyi yine birlikte alıyorum. Eksilttim. Bir önceki sırada 21'e düşmüştü. Bu sırada da 16 sık iğneye düştü sayımız. 5 tane eksilttim. Şimdi sayımız 16 sık iğne. Bir sıra 16 sık iğneyi örüyorum. Dümdüz bir sıra örelim. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi burada ten rengine geçiş yapacağım. Ten rengine şöyle geçiyorum. Bakın burada son sık iğneyi böyle halkalarına geçirdim. Tığımı, ten rengi ipimi oradan geçiriyorum. Mor ipi çektim. Şimdi mor ipi şöyle öne alıyorum. Burada 1 metre kadar ip bırakıp kesiyorum arkadaşlar mor ipi. Burada mor iple krem rengi ipimi bağlıyorum. İşaretimi çıkardım. Mor ipi şöyle öne alıyorum. Krem rengi ipi ucunu arkaya aldım. Şimdi ilk sık iğne burada arka lobuna, blosuna, arka lobuna batarak yine 16 tane sık iğne yapacağım. On beş, 16. Şimdi sıra başım artık burası. Aynı yerde ipimi taktım. Buradan itibaren başlıyorum. Normal batarak 5 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Bununla birlikte krem rengi, ten rengi ipimiz sıramız 6 olacak. Şimdi 5 sıra daha 16 sık iğne dümdüz öreceğim. Geleceğim. Daha sonra bu bıraktığımız iple buraya sık iğne yapacağız arkadaşlar. Önce 5 sıra daha 16 sık iğne yapalım. 5 sıra daha ördüm arkadaşlar. Toplam krem rengi sayım 2, 4, 6 ten rengi. 6 sıra olmuş oldu. Şimdi elyaf dolduralım.
şekilde arkadaşlar. Bu ipimiz burada kalacak. Birazdan yapacağız bitirince. Şimdi işaretim buradaydı bakın. İşaretimin yerini hiç kaybetmedim. Yani hiç değiştirmedim arkadaşlar. Aynı hizada gitti. Şimdi buradan işaretimi çıkarıyorum. İşaretin yerini değiştireceğim. 3 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra buraya takıyorum işaretimi. Artık işaretim burada olacak. Şimdi buradan itibaren örüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi diz kısmını oluşturacağım. Arka arkaya çift yapacağım. 4 tane arka arkaya çift yapıyorum. Her bir sık iğnenin içine. İkinci çifti yaptım. Üçüncü çift. Ve dördüncü. Bakın. Burun kısmıyla paralel diz kısmını oluşturdum. 4 tane çift yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Burada da 4 tane sık iğnem kaldı. Şimdi eksiltme yapıyorum. 1 ikinci eksiltmem. 2 kere peş peşe eksiltme yaptım. Arka kısımda. 4 tane ördüm. 2 tane eksiltme yaptım. Sayım 18 oldu. Şimdi 18 sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. Dümdüz hiçbir işlem yapmadan öreceğim arkadaşlar, böyle. Her bir sık iğneye bir tane. 18 sık iğnemiz var burada. 1 2 3 sıra daha buraya kadar, işaretimin olduğu yere kadar örüyoruz. Tabi sıra başlarımız orası. Örüp geleceğim. 3 sıra. Biraz daha elyaf doldurdum bacağına. Bu bacakta işareti çıkarıyorum. İşaretten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördüm. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. İpimi kesmiştim arkadaşlar. Bu bacağı böyle ördük. Şimdi videoyu biraz geriye alarak aynısından bir tane daha örün. Az önce bitirdiğimiz 3 sıra daha ördüğümüz yere kadar. Bakın ben ördüm. Aynısından bir tane daha ördüm. Bakın işaretim buradaydı. Şu eksiltmeden sonra 3 sıra örmüştük. Oraya kadar ördüm. 11 sık iğne ördüğüm yeri şimdi burada farklı bir sayı yaparak dengeleyeceğim ayaklarını. Şimdi buradan işareti çıkarıyorum. Bu sol bacak oluyor arkadaşlar. Yani fark etmiyor. Birini 11 tane sık iğne örüp ipini kestik. İkincisini de işareti çıkardıktan sonra 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 tane ördüm. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Burada ipimi artık kesmiyorum. Devam edeceğim gövdeye. Bu arkadan baktığımız zaman bu sağ bacak, bebeğin sağ bacağı. Bu da sol bacağı. Bakın şöyle olacak. Şuraya birleştireceğim. Ayakları
hafif böyle içe dönük olacak. Eğer düz istiyorsanız arkadaşlar, şuradan ilk ördüğüm bebekte 11 değil de 12, 13, 14 tane örebilirsiniz. Şuradan bağlanacak 14 tane örebilirsiniz. Diğerinde de 5 yerine 3. Düz istiyorsanız. Bir daha söylüyorum. Düz bağlamak istiyorsanız bacakları buradan 11 değil de 14 sık iğne örüyorsunuz. Buradan da diğer bacaktan da 3 tane sık iğne örüyorsunuz. 5 değil. Ama böyle olduğu zaman daha bir sevimli duruyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi üst zincir çektim bu bacakta. İpini kestiğim bacağı aldım. O sol bacak oluyor. Bu sağ bacak. Arkadan baktığımızda. Şimdi burada bitiş noktası burası. Hemen yanından başlıyorum örmeye. Birleştirdim. Bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2 bacağın üzerinde 18 tane sık iğne var. 18 sık iğneyi zincirin olduğu yere kadar öreceğim. ...18 tane sık iğne ördüm. Şimdi şu ipi çekelim arkadaşlar. Şurası sıkışsın. Şimdi zincirin üzerine geldim. 3 tane zincir çekmiştik. Şöyle zincirin ön tarafını çevirip buraya batıyorum. Zincirin üzerinden 3 tane sık iğne öreceğim. 2 3. Sonra diğer bacağa geçiyorum bakın. Buradan da 18 tane sık iğne öreceğim. On yedi, 18. Zincirin üzerine geldim. Bakın zincirin diğer tarafı burası. 3 tane zincirin diğer tarafına sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer bacaktan devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bakın bacaklarımız birleşti. Bacaklarımızın duruşunu görmek için şöyle yapıyoruz. Bakın şöyle şurayı düz tutuyoruz. Bakın bacaklarımız içe bakıyor. Şimdi 6 sık iğne ördükten sonra bu taraftan işaret takacağım buraya. Artık sıra başımız burası olacak. Şu ipi de arkadaşlar şöyle içeriye gizledim. Şimdi birinci sıra sonunda sayımız 36 42 sık iğne oldu. Toplam şöyle hepsi 42 sık iğne. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada arttırma ile başlıyorum. Çift yaptım ilk sık iğnenin içine. Devam ediyorum. 24 tane sık iğne öreceğim. Bakın buradan başladım. Böyle şuraya kadar, diğer yana kadar 24 tane sık iğne yapalım. Yirmi dört sık iğnemi yaptım. Şimdi burada yine çift yapacağım. Yani aynı yere iki tane battım. 24 yaptım, çift yaptım.
Şimdi 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıp çift yapıyorum. 5 tek, 1 çift. 3 tane örüyorum. 1 2 3 sık iğne, yine çift. Kalan 5 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. 4 tane arttırma yaptık arkadaşlar. 42 idi sayımız. 46'ya çıktı. Bakın. Şimdi buradan başlayacağım. 46 sık iğneyi, 3. sırayı ve 4. sırayı 46 sık iğne şeklinde örüp geleceğim. 2 sıra. 2 sıra ördüm. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım yine. 2 tane örüyorum. Tek tek. Sıradakine çift yapıyorum. Şimdi diğer tarafa kadar yine 24 tane sık iğne öreceğim. 2 24 tane sık iğne yaptım. Yine yanındakine çift yapıyorum. 24 tek tek ördüm. Sıradakine çift yaptım. Devamında sıra sonuna kadar 18 tane sık iğnem var. Dümdüz örüyorum. Sayım 48 oldu arkadaşlar. Bir sıra 48 sık iğneyi öreceğim yine. Dümdüz bir sıra örelim. Bir sıra 48 sık iğne yaptım. Şimdi burada elbiseyi hangi renkle yapacaksak o renge geçiyoruz. Ben şimdi bu ipimi kullanacağım. 62 numara Alize Cotton Gold. Şimdi sondaki sık iğnenin 2 halkasına bu şekilde geçiriyorum ipimi. Krem rengi ipi de geçirdim. Ten rengi ipimi çekiyorum. Bu şekilde. İşaretimi buraya taktım. Şimdi bir sıra elbisenin rengiyle bir sıra dümdüz öreceğim. Şu ipleri ten rengi ipini keserek krem rengi ip ile burada düğümlüyorum. Dediğim gibi dümdüz bir sıra böyle buraya kadar 48 sık iğne yapacağım. Son sık iğne burada arkadaşlar. Bu ten rengi olan. Bakın burası. Ona da batıyorum. İşaretim zaten bakın bu tarafta. İşaretimin olduğu sık iğneye batmıyorum sıra sonunda. Şimdi batacağım. Sıramızın ilk sık iğnesi olacak o. Şimdi hep onu vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü işareti yanlış yürütüldüğü zaman işaret farklı sonuçlar çıkıyor ortaya. O yüzden işaretimizi doğru yürütmemiz önemli. Şimdi bu sırada arka loba batacağım. Devam ediyorum. 1, her sık iğnenin arka lobuna yani blosuna bu şekilde batarak 48 sık iğneyi
yapacağım. Bakın böyle ön tarafta halkaları kalacak. Buraya kadar yine 48 sık iğne blodan yapıp geliyorum. 48 sık iğneyi bir sıra daha öreceğim. Böyle düz batıyorum. Yani normal batarak 48 sık iğneyi bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Böyle örüp geleceğim. Bir sıra ördüm. İşaretimi buraya taktım. Şimdi gövdeden itibaren 10. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Eksiltme yapıyorum. Şimdi eksiltmelere geçiyorum. Daraltacağım gövdeyi. 6 ördüm, 1 eksilttim. Bunu 5 kere daha yapacağım. 6 ör, 1 eksilt, 6 ör, 1 eksilt, 6 ör, 1 eksilt, 6 ör, 1 eksilt, 6 ör, 1 eksilt. Toplam 6 kere 6 ör, 1 eksilt yapacağım. 6 ör, 1 eksilti 6 kere yaptım. Toplam 6 tane eksiltme yapmış oldum. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi 42 sık iğneyi 2 sıra öreceğim arkadaşlar. 2 sıra daha 42 sık iğne örüp geliyorum. 2 sıra 42 sık iğne yaptım. Bu sırada da eksilteceğim. 1 2 3 4 5 ör, 1 eksilt yapacağım. 6 kere, toplam 6 kere 5 ör, 1 eksilt yapacağım. Böyle 5 kere daha toplam 6 kere eksiltmiş olacağım. Bu şekilde bakın. Daha elyaf yerleştirmedim. Sayım 36 sık iğneye düştü. 6 tane eksilttik. 36 sık iğneye düştü sayım. Şimdi bir sıra 36 sık iğne dümdüz böyle öreceğim. Bir sıra. Bir sıra 36 sık iğne yaptım. Bu sırada 1 2 3 4 tane ördüm, eksiltiyorum. 4 ör, 1 eksilti, toplam 6 kere yapıp buraya kadar eksiltmelerimi tamamlayacağım. 4 ör, 1 eksilt, 6 kere yapıp 6 tane sık iğne eksiltmiş olduk. Sayımız 30'a düştü arkadaşlar. Şimdi bu aşamada biraz şuralara gövdeye elyaf yerleştirelim. Önce şöyle yerleştiriyorum. Şurası boş, bakın arkadaşlar. Boş olursa deforme olur oyuncağımız. Biraz daha sıkı doldurmak gerekiyor. Şimdi bir sıra 30 sık iğne yapacağım. Sayımız 30'a düşmüştü. Bir sıra 30 sık iğne yapıp geliyorum. Bir sıra ördüm. 30 sık iğne. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum, eksiltiyorum. Bu sırada da 3 ör, 1 eksilt yapacağız 6 kere. 3 ör, 1 eksilt. 6 kere eksilttim. Sayım 24 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra daha 24 sık iğne düz öreceğim. Bir sıra 24 sık iğne yapıp gelelim. Bir sıra 24 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar bu sırada kollarımızı
yerleştireceğiz. Bakın parmak kısımları ön tarafa gelecek şekilde böyle yerleştireceğim. Şimdi buradan bir tane sık iğne örüyorum. Kolumun birini alıyorum. Hangisini alırsanız alın arkadaşlar, fark etmiyor. İsterseniz bunu alın. Yalnız şu parmak kısmını ön tarafa getirin. Bunu alırsanız da ön tarafa getireceksiniz. Böyle olacak şekilde. Böyle değil yani. Burası ön kısmı olduğu için bu şekilde. Şimdi koldaki ilk sık iğneye batıyorum. Sıradaki ilk sık iğneye de batıyorum gövdeden. Bir, yanındakine 2, 4 sık iğne ile birleştiriyoruz. Sırayla yanından batıyorum, gövdeye batıyorum. 3, buna battım, gövdeye battım. 4. Şimdi devam ediyorum. Bakın, battığım yere batmıyorum. Gövdeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Böyle kollar yana gelecek. Diğer kolu alıyorum. Şimdi bunu da bu şekil çeviriyorum. İlk sık iğneye battım. Gövdeye batıyorum. Birleştirdim. 4 sık iğne ile bu kolu da karşılıklı örüyoruz. 3, 4. Gövdeden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada 8 tane eksiltme yapacağım. Bir tane örüyorum. Sayım yine 24 bu sırada. Bir örüyorum, bir eksiltiyorum. Bir ör, bir eksilt. Bir ör, bir eksilt. Üçüncüyü yapıyorum. 8 kere yapacağız. Bir ör, bir eksilt, bir ör, bir eksilt, bir ör, eksilt, bir ör, eksilt, bir ör, eksilttim. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 16'ya düştü. Şimdi bir sıra 16 sık iğne yapacağım.
Şimdi bu ipimi alıyorum. Krem rengi, ten rengi ipimi. Şöyle şuradan son ilmeklere geçirdim. Bunu çıkaralım. İşareti. Bununla topladım. Şu krem rengi ipi çektiğim zaman böyle olacak arkadaşlar. Şimdi şu iki ipi, krem rengini kestim. Ten rengi iple bağlayacağım. Yalnız biraz sonra arkadaşlar. Şimdi bağlamıyorum. Orada dursun. İşaretim yine burada. Arka loblarına batacağım. Sıradaki ilk sık iğnenin şöyle arka lobuna battım. Bulosundan 16 tane sık iğne öreceğim yine. Böyle tamamlayalım. İşaretimin olduğu yere kadar. Bu iki ipi de arkadaşlar şimdi düğümleyebilirim. İşaretimi çıkarıyorum. Zaten orada ten rengiyle başladığımız için yerimiz belli. Altı sık iğneyi bakın ön kanatları kalacak. O şekilde tamamlayacağım. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Bakın arka loblarından. Şimdi 3 sıra daha 16 sık iğne ten rengiyle yapacağım. Boyun kısmını 3 sıra daha yapıp tamamlayacağım. Normal batacağız tabii ki. Bakın ilk sık iğne burada. Böyle devam edeceğim. 3 sıra daha yapıp geleceğim. Elyaf da doldurdum ben arkadaşlar. Gövde kısmına bakın, elyafını doldurun. En son telini yerleştirip elyafları tekrar dizayn edeceğiz. Yani yerleştireceğiz boşluk kalan kısımlarına. Dediğim gibi elyafını doldurun. 3 sıra daha 16 sık iğne yapıp gelin. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi 50 santim uzun kesiyorum. Şimdi etek kısmına geçeceğim. Bakın böyle. Şimdi şöyle arka tarafını çeviriyorum. Elbise rengimi aldım. Şuradaki ek yerinden başlıyorum arkadaşlar. Şuradan bir zincir çekip buradaki önde kalan halkalarına batıyoruz. Bir zincir çektim, aynı yere batıyorum. Bir. İsterseniz bu ipi yürütebilirsiniz. Ben şimdi yürütmüyorum, sizin görmeniz açısından, rahat görmeniz açısından. 2. Bakın. 3. 3. 4. 5 sık iğne. Tek tek yaptım. Altıncısına çift yapıyorum. 5 tek örüyorum. Bir tane çift yaptım. 5 tek bir çift. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. 5 tek bir çift.
3 4 5 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 5 örüp bir arttıracağım. 5 örüp bir arttıracağım. 8 kere arttırmış olacağım arkadaşlar. Son arttırmaya kadar yapacağım ben de. Şuraya kadar geleceğim. 7 kere yaptım. 8.'yi yapıyorum arkadaşlar. 5 tek, bir çift. 1 2 3 4 5 tek, bir çift. 8 kere 5 tek, bir çift yaptım. Şimdi ilk sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştirdim. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Böyle dümdüz öreceğiz arkadaşlar. 8 tane arttırma yaptım. Sayım 56'ya çıktı. Şimdi bundan sonra kaç sıra düz öreceğiz? Bundan sonra arttırma falan yapmayacağız. 1 2 3 4 tane, 4 sıra, yani 1 2 3 4 sıra daha 56 sık iğne olarak dümdüz öreceğim arkadaşlar. İlmek kaydırma ile birleştirip, bakın burada yaptığım gibi, bu ipi de iğneye takıp içeri burada düğümleyeceğim arkadaşlar. Onu düğümlemedik çünkü. Burada şöyle göstereyim hemen. Buraya gelince ilmek kaydırma ile birleştireceğim. Bir zincir çekeceğim ve sırama devam edeceğim. Kaç sıra örecektik? 1 2 3 4 sıra daha böyle dümdüz, arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra daha öreceğim arkadaşlar. 4 sıra ördüm arkadaşlar, dümdüz. Şimdi bu sırada ters sık iğne yapacağım. En son birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Gerideki sık iğneye batıyorum. Ve bu şekilde çekip topluyorum. Gerideki sık iğneye batıyorum. Biraz uzatıp çekiyorum. Çok uzatmayın arkadaşlar. Çünkü her sık iğneye yapıyoruz. Bu şekilde gerideki sık iğneye batıp çekiyorum. Batıyorum, ipi çekiyorum ve ikisini topluyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Her sık iğnenin üzerine örerek böyle buraya kadar tamamlayacağım. Bakın buraya kadar tamamladım. Şimdi burada son sık iğnem var. Oraya da batıyorum. Şimdi şurada bakın ilmek kaydırma yaptığım yere de batıyorum, buraya. Şöyle yapacağım. Arkadan bakın buraya sıradaki sık iğneye batıp arkaya çektim. Şurada bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
Bakın böyle. Bunun en düzgün yapabildiğim birleşim şekli böyle arkadaşlar. Şimdi buradan iğne ile bunu şurada düğümleyip içeri alacağım. Böylece arkadaşlar gövdemiz bitti. Şimdi telini yerleştireceğim. Şöyle arkadaşlar kağıt bant kullanıyorum. Bez bant da daha iyi olur. Sadece amaç şuradaki birleşim yerini kapatmak. Herhangi bir tehlike oluşturmasın diye. Yani sarmanıza, tamamen sarmanıza gerek yok. Teli ikiye katladım. Şimdi elyaf doldurmuştuk. Şöyle ortasından daha buralara dolduracağız. Biraz yer açtım. Bu teli yerleştiriyorum. Buraya da kafayı yerleştireceğiz arkadaşlar. Kafa ile gövdeyi birleştireceğim arkadaşlar. Şuradan ipimi içeri almıştım. Şöyle hafif bir yer açın. Telimizin gireceği kadar. Tam orantılayın, arkasına gelsin. Kafa yamuk olmasın arkadaşlar. Şimdi bu gövdeden ve kafadan bıraktığım iplere iğne geçireceğim. İki kat dikiyorum. Şimdi kafanın son sırasına batıyorum. Daha sonra boyun kısmında gövdeye batıyorum. Sırayla her bir sık iğneyi karşılıklı alacağım. İki tarafta da 16 sık iğne var. O yüzden eşit. Bir sıkıntı yok. Her sık iğneyi karşılıklı. Başladığım noktaya geldim. Şimdi buraya düğüm atacağım. İyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Her ilmeği tabii ki. Bu düğümü de iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra buradan şöyle içeri giriyorum arkadaşlar. İyice çekelim. O düğüm içeri girsin.
Bakın arkadaşlar, boyun bu şekilde dikiliyor. Şöyle bastıralım içeri doğru. Kafamızı da monte ettiğimize göre sadece hırkamız kaldı. Hırkamızı da örerek devam edelim. Mor ipimi aldım. Tığım 2 milim. 2 milim tığ kullanıyorum. Şimdi şöyle düğümleyelim. Burada 28 tane zincir çekiyorum. İkinci zincire batıyorum. Yine ters sık iğne yapacağım. Çapraz sık iğne. 2 tane örüyorum. Zincirin tek halkasına. Tek tek 2 tane ördüm. Şimdi sıradaki zincire çift yapıyorum. Çift. Tek tek 2 tane öreceğim. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tek bir çift şeklinde bu zincirin üzerine yapacağız. Umarım görünüyordur arkadaşlar. Bakın 1 2 tek, sıradakine çift, 2 tane, 2 tek bir çift şeklinde bu sırada arttırma yapacağım. 1 2 tane zincirin tek halkasına batıyorum. Tek tek battım. Üçüncüsüne çift yapıyorum. 2 tek bir çift, 2 tek bir, 2 tane tek tek ördüm. Üçüncü zincire çift yapıyorum. Bunu 8 kere yapacağım. Zaten sıra sonuna gelmeden 3 sık iğne kalıncaya kadar 2 tek bir çift yapacağım. Zaten az kalmış arkadaşlar. Yapıyorum. 1 2 tek bir çift, 1 2 tek bir çift. Şimdi burada bakın 3 tane boşluğum kaldı. Zincirim kaldı. Onlara birer tane yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arttırma yapmış oldum. Sonda 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincir çekmeden dönüyorum. Kenarlarının daha düzgün olması için, esnememesi için. Zincir çekmeden döndüm. Hemen bakın ilk sık iğneye batıyorum. Burada 35 sık iğnem oldu. 35 sık iğneyi bir sıra öreceğim arkadaşlar. Böyle tek tek batarak her birine 35 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Tamamladım. 35 sık iğne yaptım. Şimdi yine döndüm. 1 hemen ilk boşluğa batıyorum. 2 3 tane ördüm bu kez. Sıradakine çift yaptım. 3 tek bir çift. 3 tek bir çifti yine 8 kere yapacağım. 2 3 tek bir çift. 2 kere oldu arkadaşlar. 8 kere yapacağız.
bir çift. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3. Sayım 43'e çıktı. Şimdi zincir çekmeden dönüyoruz. Burada kolları ayıracağım. İlk sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. Şimdi buradan atlayacağım. 2 4 6 8 9 tane atlıyorum. 10. sık iğneye batıyorum. Buradan örüyorum. 1 ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördüm. Tekrar zincir çekiyorum. 2 3 4 5 atlıyorum. 2 4 6 8 9 tane atladım. Sıradaki boşluktan başlayarak örüyorum. Yine 7 tane sık iğnem olmalı. 2 3 4 5 6 7. Şimdi döndüm. Burayı biraz uzatabilirsiniz. Çok değil ama yani dönerken halkamızı 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Bakın bir tane kaldı burada. Onun içine çift yapıyorum. 6 tek bir çift. Şimdi zincirin üzerine geldim. Bakın burada 5 tane zincir var. İlk zincirim burada. Bir, iki, üç, dört, 5 tane zincirin üzerine yaptım. Sıradaki ilk sık iğneye çift yapıyorum. Örüyorum buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Arkada bir tane sık iğnem kaldı, bakın. O sık iğnenin içine çift yapıyorum. Yine zincirin üzerine geldim. Zinciri şöyle çevirirsek ön yüzünü daha rahat batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum. Altı sık iğneyi sıra sonuna kadar örüyorum. 5. Buradaki sık iğne biraz sıkışıyor arkadaşlar. Onu mutlaka örün. Zaten sayı ile yaptığımız için belli yani orada sık iğne olduğu. Şimdi dönüyorum. Sayım 39 sık iğne. Bir sıra hemen buraya dibine batıyorum.
bir sıra 39 sık iğne yapacağım. Tek tek örerek her birine 39 tane sık iğneyi sıranın sonuna kadar yapacağım. Bir sıra ördüm. Döndürüyorum. Burada arttırma yapacağım 2 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıp tek tek sıradakine çift yapıyorum. 10 tek bir çift. Şimdi burada 17 tane sık iğne öreceğim. On yedi tane yaptım. Yine sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yapıyorum. Çift. Sıra sonuna kadar yine 10 tane sık iğnem var. 5 6 7 8 9 10. Döndüm. Sayım 44 sık iğneye çıktı. Pardon. 41 sık iğneye çıktı. 2 tane arttırdım. 39'du. Şimdi bir sıra yine 41 sık iğne olarak bir sıra öreceğim. Bir sıra ördüm. 41 sık iğneyi. Şimdi yine arttırma yapacağım. Döndüm. Buradan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 7 tek bir çift. Şimdi 12 tane öreceğim. On iki. Sıradakine çift yapıyorum. Şimdi tekrar 12 tane sık iğne yapıyorum. On bir, 12. Sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yapıyorum. Arttırdım. 3 kere arttırmış oldum. Sıra sonuna kadar örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sayım 44 sık iğneye çıktı. Şimdi 2 sıra böyle öreceğim. Bir sıra 44 sık iğne, sonra döneceğim. Bir sıra daha yapacağım. 2 sıra daha 44 sık iğne yapacağım. 2 sıra ördüm. 44 sık iğne olarak. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yaka etrafına ve ön kısımlara ilmek kaydırma yapacağım. Bakın burada son battığım yere bir daha batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Her bir sık iğneye, yani her sıraya batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Kenarlarının daha düzgün durması için bu işlemi uyguluyorum. Çok sıkmayın. Zincirin burası ilk başı. Buraya da, daha sonra zincirin
Diğer taraflarına. Her bir zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Şuraya kadar yapacağım. Son zincirin üzerine yaptım. Şimdi burada ben diğer bebeğimde böyle kurdele geçirmiştim, böyle etrafından, yakanın etrafından ve burada bağladım. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi düğme yapacağım. Böyle elimde bulunan arkadaşlar, küçük düğmeleri eski kıyafetlerden, gömleklerden kestiğim düğmeleri saklıyorum. Bir tane böyle düğme dikeceğim ön kısmına. Onun için ilik açmayı göstereceğim size. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. Düğmemin geçeceği kadar 5 zincir sanırım yeter. Şimdi burada bir tanesini atlıyorum. Hemen dibine yapmıyorum. Bir tane atlayıp bir bakacağım arkadaşlar. Düğmem geçiyor mu? Biraz küçük oldu gibi. Evet, küçük oldu. 5 tane çekmiştim. 7 tane çekeceğim. Aşağı tarafa yapmıyorum arkadaşlar. Sadece ön ve yaka kısmına. İğne takacağım. Ne taktım? Şuradan arkaya geçirdim. Daha sonra son ilmek kaydırmanın içine geçirip tekrar arkaya geçiriyorum. Burada düğümleyeceğim. Şimdi kollarını yapacağız. Bakın böyle çok düzgün oluyor. Şimdi ipimi aldım. Burada bakın şurada 5 zincirimiz vardı. Ortasına batıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki zincir boşluğuna geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Yandakine geçtim. 2. Bir de şu aralara arkadaşlar batacağım. Şu ipi de yürütsem iyi olacak altta. Şimdi ikinci sık iğneye batıyorum. Dediğim gibi şu arada bir boşluk var. Onu da batıyorum. 3 oldu. Şimdi şu tarafa geçiyorum, kolun üstüne. Burada şuna yapmıyorum. Burada 9 tane sık iğnemiz vardı. 9 tane atlamıştık. Onların her birine 2 oldu. İlk başta 1, 2, 3 tane yaptım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. 3 tane de başta yapmıştım. 12. Şimdi şu araya bir tane daha yapacağım. 13, 14, 15. İlk battığım yere batıyorum. Oraya çünkü sık iğne yapmamıştım arkadaşlar. 16. 16 tane sık iğne yapmış oldum. Yani kol etrafından şunu keselim artık. Kolun etrafından 16 tane sık iğne çıkarmış oldum. Şimdi buraya işaret koyuyorum. Spiral şekilde öreceğim. İlk sık iğnemiz burası. Buraya battım. 1, 2, 3. Bakın her birine batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane ördüm. Bir sıra düz örmüş oldum. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Aynı şekilde 16 sık iğne bir sıra örelim arkadaşlar. Bir sıra ördüm. İşaretimi taktım. Burada 8 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. 8 tek bir çift. Kalan 7 sık iğnemi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttırdık. Sayımız 17. Bu sırada da arttıracağım. İlk başta çift yapıyorum. Ve kalan 16 sık iğneyi dümdüz örüyorum. %18 oldu. Şimdi bu sırada da arttıracağım. 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Bir tane daha yapacağım. 5 tek bir çift. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradakine çift yapıyorum. 5 tek bir çift. 2 kere yaptım. Sıra sonuna kadar 6 sık iğnem var. 3, 6. Sayım 20'ye çıktı. Şimdi bir sıra 20 sık iğne yapıyorum. Dümdüz bir sıra örelim. Bir sıra ördüm. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördüm. Çift yapıyorum. 9 tek bir çift. Tekrar 9 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tek bir çift. Son halkaya çift yaptım. Sayım 22'ye çıktı. Şimdi bir sıra 22 sık iğne yapacağım. Yirmi bir, 22. İşaretimi çıkarıyorum. Yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kestim. İğne takıyorum. Bakın yan taraftaki halkaya geçiriyorum ve ilmek kaydırmanın ortasına arkadan geçirdim. Tekrar buraya batıyorum. Arkaya alıyorum. Şekilde. Şimdi aynısından diğer kolu da öreceğiz. Aynısı arkadaşlar. Farkı yok. Şuradan başlayacağız. Hemen başlangıcını size nereden başlayacağımı göstereyim. Diğer kola geçiyorum. Bakın. Aynı sanki onu yapıyormuş gibi videoyu biraz geriye alın. Kol yapım yerine gelin. Aynısını bakın buradan başlayıp burada bir zincir çekiyorum. Yanından sık iğne yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi videoyu başa alarak aynı koldan buraya da uygulayın, bitirin arkadaşlar. Ben de bitireceğim. Düğmesini de dikeceğim. Hırkamız bitmiş olacak. Bitirdim arkadaşlar, iki kolu da düğmesini de diktim. Bebeğime giydireceğim. Düğmeyle daha pratik bir giyim oluyor. Bunu biraz bağlamak zor oluyor arkadaşlar. Ama böyle de çok şirin oldu. İki bebeğim de bitti. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.